Bu arada amca tek başına konuşuyor şu anda. Bir kere daha içini göstereceğim. Tam gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Üzerinde pepperoni var. Çok iştah açıcı duruyor. Dedim ve gidemedim. Neden? Çünkü uçuş ertelendi. Buraya geldiğinizde denemeniz gereken en önemli 3 şeyden birisi. Herkese Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri olan Chicago'dan selamlar. Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu kanalda gezdiğim ülkeleri kısa kısa videolarını yapacağım. Onları paylaşacağım sizlerle. Yaklaşık 4 saat önce Chicago'ya indik. Videoda 24 saat dese de yaklaşık 40 saat falan Chicago'da kalacağız. Bu 40 saat boyunca hava çok güzel olacak gibi duruyor. Bugün Chicago'nun o ünlü büyük pasta gibi pizzalarından yiyeceğim. Giordano's var otele yakın bir yerde. Oraya gideceğim. Treni kullanacağım. Şehir merkezine de yarın trenle gideceğim. Tren istasyonu hemen şurada. Buradan şehir yaklaşık olarak 30 dakika kadar sürüyor. Treni kullanmak gayet güvenli Chicago'da. Yemek yedikten sonra yakınlarda bir yerde outlet var. Outlet'e gideceğim. Birazcık alışveriş yapacağım. Sizi de yanımda götüreceğim. Outlet fiyatlarını gösterebileyim. Trene binmek yerine pizzacıya yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Çok güzel bir orman yolu var. Yaklaşık bir 10 dakikadır falan yürüyorum. Benden başka hiç kimseyi görmedim etrafta. Bu yolun sonunda çok güzel bir pizza beni bekliyor. O yüzden yürümeye değer. Tata! Havanın iyi olmasından faydalandım. Bahçe kısmına oturdum. İçerisi birazcık kalabalıktı. Traditional, geleneksel Chicago pizzası. Burada hazır pizzalar çeşitleri var. En küçüğü small. Small da 3 kişi için. Small'ların fiyatları yaklaşık $20 civarında. Ben burada peynirli pizza söyledim. Tek kişilik pizza sadece bu var. Yanına mantar istedim, soğan istedim, pepperoni istedim. Ama hazırlanması yaklaşık yarım saat sürüyor. Beklediğim an geldi sonunda pizza. Etrafta dolmaya başladı insanlar. Şöyle bir pizza geldi. Şöyle yarım parmak kadar bir kalınlığı var. Yanında parmesan getirdiler. Pul biber getirdiler. Bu şekilde içi, üzerinde pepperoni var, soğan var, mantar var. Onları ben eklettim. Eğer onları ekletmeseydim sadece peynir olacaktı. Şu akan peynir olacaktı. Bakalım tadına nasıl? Gerçekten çok başarılı. Bu pizzadan herhangi bir yerde bulur kesinlikle denemez. Ben afiyet olsun. Çıktıktan sonra outlet'e gideceğim. Biraz alışveriş yapacağım. AVM'deki işimi bitirdim. Uykuya gidiyorum. Yarın görüşmek üzere. Herkese günaydın. Tren istasyonuna geldim sayılır. Şimdi trene bineceğim. Şehir merkezine gideceğim. Kapalı yerlerde maske zorunlu. Şimdi biletimi aldım. Şu makineden gördüğünüz. Günlük bilet aldım. $2,5 aldım. Bilet parasıyla birlikte $3 geldi. Şimdi trenden indim. Yaklaşık 30 dakika sürdü buraya kadar gelmem. Bu arada amca tek başına konuşuyor şu anda. Şöyle bir yere çıktım. Bildiğin tek başına konuşuyor ya. Amerika'da şehirleri gezerken delirmiş insan görmek bayağı yaygın. Kendi kendine konuşan, saçma sapan şeyler yapan insanlar görebiliyorsun. Chicago tabii gökdelenler şehri. O yüzden her yer gökdelen dolu. Yeni şehirleri gezerken şöyle bir uygulama kullanıyorum. Maps.me diye bir uygulama. Bu uygulamayı offline olarak kullanabiliyorsunuz. Linkini aşağıya bırakacağım. Maps.me uygulamasını kullanırken internete ihtiyacınız olmaması çok iyi. İstediğiniz yeri aratabiliyorsunuz. Arattığınız yerle ilgili size bilgi veriyor ve bunları yaparken hiç internet istemiyor. Yeni bir yer geziyorsanız kesinlikle ihtiyacınız olacaktır. Şimdi Trump Tower'a gideceğim. Bugün gezeceğim 4-5 tane yer var. Bir 30-40 bin adım. Bir 5-6 saat falan geçecek muhtemelen. Evet, Trump Kulesi'nin oraya geldim. Arkamda görüyorsunuz Trump Kulesi'ni. Nehrin oraya kurmuşlar. Bu nehir gölü akıyor. Dünyanın en büyük göllerinden birisi burada bu arada. Şöyle manzarayı göstereyim. Gerçekten büyüleyici bir manzara var karşımda. GoPro'da ne kadar belli olur bilmiyorum ama inanılmaz güzel duruyor burası. Daha önce şehir merkezine gelmediğime açıkçası pişman oldum. Dünyanın en büyük göllerinden birisi burada Chicago'da. Şu yolu takip ettikten sonra oraya ulaşacağım. Orada yürüyüş yapacağım. Nehrin yanındaki yürüyüş yoluna indim şimdi. Çok güzel duruyor ortam. Buralara güzel kafeler yapmışlar. İnsanlar buralarda oturup hem manzara izliyorlar hem kahve içiyorlar. Nehrin temizliği beni inanılmaz şaşırttı. Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde gezdiğim ülkeler, şehrin tam merkezinden geçip de bu kadar temiz bir nehir daha önce hiç görmemiştim diyebilirim. Tebriği hak ediyorlar. İnanılmaz temiz bırakmışlar. Benim atlayıp giresim geldi açıkçası ya. Nehir kenarına geldiğiniz zaman tur tekneleri kiralayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz şurada biletleri alabiliyorsunuz. Az önce baktım fiyatına $51'dan başlıyor yazıyordu fiyat. Biraz pahalı geldi. Şurada herkes $50 verse gerçekten iyi para. Nehrin sonuna geldim. Şu ilerideydim. Böyle yürüdüm. Buraya kadar geldim ve gölün oraya çıktım. Dünyanın en büyük göllerinden bir tanesi. Üzerinde yüzlerce sahil var. Ben gitmeyeceğim bugün gerçi. Mayomu falan getirmedim. Havanın böyle güzel olacağını bilmiyorum. Şimdi şehre geri döneceğim. Bu tarafa doğru gideceğim. Millennium Park var. Amerika'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi orası. Orada Cloud Gate'e gideceğiz. Yani diğer adıyla Fasulyeye. Hadi bakalım. Evet, şimdi Amerika'nın en çok ziyaret edilen parklarından biri olan Millennium Park'a geldim. Arkamda Millennium Park'taki konser alanı var. İnanılmaz büyük bir alan. Bakar mısınız? New York'taki Central Park andırdı. Gökdelenlerin yanında kocaman bir park. Böyle yerlere kurmaları çok hoşuma gidiyor. Keşke bizim ülkemizde de olsa dedirtiyor ama bizim ülkemizde son kalan yeşillikleri bile yok etmeye çalışıyorlar maalesef. Cloud Gate'in oraya geldim şimdi. Diğer adıyla Fasulye. Nedenini görüyorsunuzdur arkamda. Fasulye
Türkiye'ye benziyor şekli. Maalesef Covid-19 sebebiyle kapatmışlar etrafını. O yüzden yanına yaklaşamıyoruz. Normalde içine girebiliyordunuz, içinden geçebiliyordunuz. 2006 yılında tamamlanmış. 23 milyon dolara mal olmuş. Hint asıllı İngiliz mimar tarafından yarışmada dizayn edilmiş. Şehirdeki en büyük ayna olma özelliğine de sahip. Cloudgate bu kadardı. Acıktım. Gidip yemek yiyeceğim. Daha sonra Millennium Park'ta gezmeye devam edeceğim. Hava inanılmaz sıcak. Çok güzel. Birazcık terletiyor ama hoşuma gidiyor. Yemekte görüşürüz. Yemek için Portillo's'a geldim. Sıra beklemem gerekiyormuş. Onu fark ettim. Bekleyeceğim çünkü açım ve burada yemek istiyorum. Evet, dışarıdaki sıra bitti. Şimdi içeriye girdim. İçeride durum şu şekilde. Tam gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Yaklaşık yarım saatlik bir beklemenin ardından yemeğimi aldım sonunda. Değdi gibi gözüküyor çünkü çok güzel duruyor. Şöyle bir tadına baktım az önce hot dog'un. Güzel, başarılı, Chicago usulü bir hot dogmuş. Almanya'daki, Avusturya'daki hot dog'larla tabii ki mücadele edemez ama gayet güzel tadı. Kaburganın neden ödül aldığı anlaşıldı. İnanılmaz güzelmiş tadı. Gerçekten yediğim en iyi ripslerden birisi olabilir. Chicago'ya gelirse pizza ve rips yemek mutlaka gerekiyor. Portillo'dan şimdi çıktım. Gayet güzel bir yemekti. Chicago'nun ünlü bir şey daha var. O da dondurması. Ben onu da denemek istiyorum. En ünlü dondurması Rainbow Cone diye bir dondurma var. İnternette herkes ondan bahsediyor. Göbek yapmadan otele geri dönmeyeceğim. Bugün ona karar verdim. Chicago'daki en iyi dondurma olduğu söyleniyor. Buraya geldim. Her yerde sıra vardı. Burada sıra olmaması beni biraz şaşırttı. Ben bundan alacağım. Rainbow Cone alacağım. Large Cone alacağım. 8 dolarmış. Almışken bütün çeşitler olsun. Hepsinden koy abi. Hayatımda ilk defa böyle bir dondurma aldım. Gerçekten çok iştah açıcı duruyor. Tadı da gerçekten güzel. Bir tur teknesi kalktı, konuşamadım. Dondurmanın tadı gerçekten çok güzel. Yani sadece görüntü değil, tat olarak da bayağı başarılı. Evet, şimdi buradan Millennium Park'a gideceğim dondurmayı bitirdikten sonra. Millennium Park'in girişinde bizi şöyle bir şey karşılıyor. Bir tane adamla bir tane kadın birbirlerine bakıyorlar. Adamı bilmiyorum ama kadın sanki birazcık ürkütücü gibi geldi bana. Şu bakış beni birazcık korkuttu. Evet, Route 66'nın da başlangıç noktasına geldim. Tam buradan başlıyor. İşaretleri var burada da. Bir tane burada var, bir tane de orada var. Bu yolu böyle dümdüz devam ederseniz eğer Los Angeles'a kadar varıyorsunuz. Amerika'yı bir uçtan bir uca kadar gezmiş oluyorsunuz. Bu sokak da Michigan Avenue diye geçiyor. Chicago'nun ana sokağı diyebilirim burası için. Alışveriş için, ünlü restoranlar için, yürüyüş yapmak için bu sokak kesinlikle en bilindik sokaklardan birisi burada. Sonunda göl kenarına geldim. Önümde dünyadaki en büyük göllerden biri ve ördekler var. Aa, geliyorlar vallahi. Ne haber? Korkmuyor musunuz siz benden ya? Hayret, dibime kadar geldiler. Evet, ne diyordum? Ön tarafımda dünyanın en büyük göllerinden biri. Arka tarafta Amerika'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olan Millennium Park var ve Chicago'nun gökdelenleri var. Bugün gerçekten çok güzeldi. Hava harikaydı. 5000 adım attım. Bayağı yoruldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dedim ve gidemedim. Neden? Çünkü uçuş ertelendi. Bir gün daha Chicago'dayım. Kargo uçuşu olduğu için arada böyle şeyler oluyor. Arada değil, bayağı sıklıkla oluyor hatta. Tren istasyonuna geldim. Oteli geride bıraktım. Nereye gidiyorum? Dondurma yemeye gidiyorum. Dünkü dondurma rüyama girdi. O kadar güzeldi ki o dondurma. Belki bir bisiklet turu yaparım. Birazcık yürüyüş yaparım şehirde. Ondan sonra otele gelirim. Hadi gidelim. Şehre geldim şimdi. Sabah saat daha olduğu için çoğu restoran kapalı. Starbucks'a gittim. Şöyle bir içecek aldım. Ejder meyveli. Bayağı güzel olmuş. Yaza özel hazırlamışlar. Şehrin sokaklarında amaçsızca geziyorum birazcık. Şehrin sokaklarında plansız, programsız ve harita olmadan elimde gezmeyi bayağı seviyorum. Plansızca gezerken karşınıza bayağı güzel şeyler çıkabiliyor. Farklı insanlar, farklı binalar görebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim bir şehri gezerken şehrin sokaklarında kaybol. Mesela bunun gibi binalardan bahsediyorum. Çok farklı bir yapı. Tao diye bir tane restoranta dönüştürülmüş anladığım kadarıyla. Michigan Caddesi'ne geldim. Dün belirtmiştim. Alışveriş yapmaya vesaire buraya gelebilirsiniz. Şimdi hatta Under Armour'dan çıktım arka tarafta. Bütün ünlü markalar vesaire bu cadde üzerinde oluyor. Zaten kalabalıktan anlıyorsunuzdur. Kendime yiyecek bir şeyler aldım. Tekrar Millennium Park'a geldim. Bu arada aklınızda olsun, hemen şurada lavabolar var kullanabileceğiniz. Aynı zamanda boş su şişeniz varsa suyunuzu doldurabilirsiniz oradan. Millennium Park'ta ağaçların arasında oturdum şimdi. Chicago'nun bir tane daha özel yemeği var. Bu gördüğünüz beef sandwich. Chicago'da çoğu yerde bulabilirsiniz bunu. Ben dün sosisli aldığım yerden aldım. Şunun fiyatı yaklaşık olarak 8 dolar. Jumbo'su da vardı. O da 10 dolara geliyor. Çok az bir şey soğumuş. Parkta yiyeceğim diye yanıma almıştım. Ama tadı gerçekten çok güzel. Chicago'ya yolunuz düşerse kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bir şey daha okumuştum internette. O da popcorn, mısır, patlamış mısır, karamelli var, peynirli var, tereyağlı var. Bunlardan bayağı var. Her sokakta görüyordum. Küçük bir paket alacağım. Şöyle dükkanı göstereyim. Şöyle küçük bir paket aldım kendime. 5 dolar tuttu. Garage Popcorn Shop. Neden ünlü olduğunu şimdi anladım. Tadı inanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel. Küçük bir paket aldım. İçinde karamelli var, peynirli var, bir de kajulu olandan var. Şöyle içini göstereyim.
Kesinlikle tavsiyelerim arasına girdi. Şu ana kadar 3 şey. Birincisi pizza, ikincisi dana sandviç, üçüncüsü de patlamış mısır. Buraya geldiğinizde denemeniz gereken en önemli 3 şeyden birisi. Ne demiştik? Denenmesi gereken 3 şeyden birincisi bu pizza. Gerçekten çok güzel. Hiç pişman olmayacaksınız. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Hatta 2-3 kişi gelirseniz büyük boylarından söylersiniz. Çok daha güzel duruyorlar. Şunun üzerine koyuyorlar. Bir kere daha içini göstereceğim. Türkiye'de hiç böyle bir pizza gördünüz mü? Gördüyseniz yorumlara yazar mısınız? Pizzayı yedikten sonra Millennium Park'a geri döndüm. Buraya çok büyük bir sushi şelalesi yapmışlar. Yolunuz düşerse buraya da uğramanızı tavsiye ederim. Ayrıca çok güzel bir görüntü var etrafta. Şu arkadaş ilginç bir şeye biniyor bu arada. Evet, burada garip garip şeyler yapıyorlar insanlar. Hoş görüntüler tabii bunlar. O zaman son kez videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, nehrin yanına indim. Evet, nehrin yanındaki denize girdi diyeceğim ama deniz değil burası. Kulaklarım acıdı. Keşke jumbosundan alsaymışım. Bir de sinek olmasa her yerde.